Türkiye'ye geldikten sonra yani biraz tabii ki farklı oldum. Çünkü farklı ortam beni biraz strese soktu. İşte alıştım yani mesela bir çiçek bitki alıyorlar ya bir saksıdan bir yere dışarı koyuyorlar ya. Ben de öyle hissettim aslında. Yani bir yerdeydim, işte ailem yanında, bir farklı çevrem. Zaten 24 yaşındayken buraya taşındım. Daha çok yani gençtim. Ondan sonra işte buraya alıştım. Yani farklı ortam gerçekten beni biraz sakinleştirdi, rahatlattı. Yani bu sanat sayesinde ben yani kendimi buldum söyleyebilirim şu anda. Hayatımın aşkını bulup Türkiye'ye taşındım. Ve burada tabii ki ülkeden çıktığım zaman çok yalnız hissettim. Başka ülke, başka insanlar. Alışmak çok zordu benim için. İşte dil öğrendim, ortama alıştım. Ve kendime yeniden inşa etmem gerekiyordu. İşte ben kimim, ben ne yapayım, nasıl kendime ifade edeyim diye düşündüm. Ve bir ara internette bir aramaya başladım. Tesadüften önüme geldi. Ardol çalışmalar. Ve çok güzeller. Böyle içimden bir aşk, bir hissi çıktı. Ya onları çok beğendim. Ya onlar nasıl yapılıyor acaba düşündüm. Onları ben yapmak istiyorum. Araştırmaya başladım. İşte nasıl bir şey, hangi malzeme kullanılıyor, hangi süreçler, neler. Türkiye'de bu sanatı hiç duymadım ve görmedim. Hatta yani kimse de görmedi, duymadı. Nasıl bir şey. O yüzden hep internetten, işte online videolardan izlemeye başladım, öğrenmeye başladım. Ufak ufak bir şeyler uğraşıyorum. Ve ilk çalışmamı yaptım, o kadar heyecanlı oldum. Ya nasıl bir şey başardım gerçekten. Yani hayatımda yani çok farklı ve çok güzel bir hissim oldu. Bizim bir grubumuz var burada Türkiye'de, Ardol İstanbul. Çok güzel arkadaşlar, onları çok severim. Hepsi çok samimiler. Birlikte burada Türkiye'de bu sanatı tanıtmaya çalışıyoruz. Dersler veriyoruz çocuklar için. Sergilere gidiyoruz. Bu şekilde ya bu sanat gerçekten çok farklı bir şekilde insanlara etkiliyor. Ya bilmiyorum, bir yaratıcılık çalıştırıyor. Ondan sonra el becerili. İşte mesela biz derslerde çocuklarla gösteriyoruz onları. Onlar da işte ay bunlar çok değişik. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani kil farklı malzemeyle birleştirerek insanlara çok değişik bir şey geliyor. Çünkü mesela kilden kupa yapmaya çok alıştılar ya. Bunlar da çok farklı geliyor. Hem boya yapıyorsun, hem kil kullanıyorsun, kıyafet giydiriyorsun. Yani insana canla yakın geliyor bu çalışmalar. Yani böyle hiçbir şey yokken aklıma bir şey gelir. Gece en sık geliyor bana mesela. Gece rüyamda karakter geliyor. Böyle olacak. Yani geliyor ve bana anlatıyor ya ben mesela mutfağa gidiyorum, bir şeyler yapıyorum. Ya o karakter kafamda. Bunu artık yapmam lazım. Yani o söylüyor bana yani şöyle şöyle olacak ve kafamda bir planlama oluşturmaya başlıyorum. Evet bu gövdesi bu şekilde yapacağım. Aslında bir şeyler yaparken, doğrarken onu düşünüyorum. Yani bunu nasıl yapacağım? Ve o anda kendim bir vakit bulmaya çalışıyorum, gidiyorum ve başlıyorum bir şeyler. Hatta yani bu çalışmaya bitmeden ben bunu bırakamam. Yani ben 10 tane farklı bir şey başlamıyorum. Bir tane yapıyorum ve bir tane üzerinde çok iyi odaklıyorum. Kilden gövdesi vücudu yapıyorum. Bazen ilk önce yüzü yapıyorum, sonra da gövdesi yapıyorum. Bazen ters de oluyor. Baştan nasıl duracağını tasarlayacağım. Bundan sonra işte kafa yerleştireceğim. Ondan sonra işte üzerinde kıyafeti tasarlıyorum. Sonra da saçı işte hepsi böyle sırayla gidiyor. Ya öyle bir aklıma bir kasabın karısı yaratmak bir karakter fikri geldi. Onun üzerinde çalıştım. İşte bazen parça parça Instagram'da paylaşıyorum, gösteririm.
kim olacak diye. Herkes sonuna kadar erkek olacak diye zannediyordu. Sonra da elbise giydirdim, satır eline koydum. Herkes şaşırdı. Bu nasıl bir şey, nasıl bir karakter? Yani aslında bir tarafta komik, bir tarafta böyle creepy, yani öyle bir şey yaratmaya çok severim. Çok hoşuma gidiyor. Bir tane böyle tombul bir kız elinde bir pasta tutuyor. Böyle büyük bir kek. Ya onu aslında insanlara sadece bakarak bir yani fırıncı kız olduğunu anlama gelmesin. Yani duygularla da hissetsin. Bütün onun kumaşları kıyafet için tarçını kahveye, vanilyaya batırarak onun üstüne giydirdim ve o çok uzun birkaç aydır o koku yayılıyordu ve gerçekten yaklaşan yani gerçekten fırıncı bir kız hissediyordu yanında çünkü o kokular da vardı. Yani işte bu çalışmalar gerçekten bir duygu yaratsın diye yapıyorum. Yani sadece görsel de değil, böyle insana düşündürsün. Yani nasıl bir şey işte, nasıl bir hikaye var içinde, neler yaşıyor bu karakter, bu karakter kim? Aslında ben Teknik Üniversitede Bilişim Teknoloji bölümünü okudum. Bununla ilgili mezunum var ama sanat hayatım içinde her zaman olması gereken bir şeydi. O yüzden onun ile ilgili yani çok fazla bana yardım etmedi aslında. Belki yani site kurmak, öyle şeyler yapmak yani teknik konularda tabii ki bir tarafta yardım etti o eğitim ama asıl şey tabii ki içinde sanatçım ortaya çıktı bugünlerde. Sattığım eserleri çoğu zaten gidiyor böyle yani gerçekten yani evden gidiyor gibi bir çocuk gibi bir şey yani uğurluyorum yani şey yapıyorum, gönderiyorum. Çünkü gerçekten benim için çok yakınlar onlar. Onlarda bir süre yaşadım, bir şeyler paylaştım. Yani onlar bir şeyler düşünerek yarattım. O yüzden yani gerçekten kendimi nefesimi vererek, kendimi gücümü vererek onları yarattım. Çok da emek var her birinde tabii ki ama yani gitmesi gereken diye bir şey biliyorum. Çünkü evde yer kalmayacak. Yani daha nereye kadar yapacağım. O yüzden yani onları sattıkça da çok dikkatlice koyarım ama nasıl gider yani gitmez mi, kırılır mı bir şey. 100 sefer o kutuyu açıp bir daha bakıyorum oradan mı yani gitti yani böyle çok komik aslında oluyor. Yani çok aşırı derece dikkatli davranıyorum. Her bir küçük, büyük fark etmez. Yani şu anda da bir tane şimdi Kanada'ya gidiyor, yolculuğu var onun. Onu da düşünüyorum. Acaba nasıl fırlatıyorlar kargocular onu? Yani çok merak ediyorum gerçekten. Mesela bahçıvan bir çalışmam var. O da işte adam elinde çiçek tutuyor. Çiçek böyle canavar gibi. Yani bu geleceği çiçeği. Çünkü biz eğer doğayı böyle davranırsak doğada öyle bir çiçekler verir. Böyle bir bitkiler olur. Aslında her bir çalışmam içinde bir mesaj var. Onları tabii bakarsınız, görürsünüz. Detaylar da dolu. Yani bu şekilde ben kendi hikayelerimi anlatıyorum. Aslında kendi karakterlerimi yaratıyorum. İnsanlar sanat yapınca farklı dünyaya bakıyor aslında, farklı davranıyor ve gerçekten derin sorunlar ortaya çıkartıyor ve başkalara kendi eserlerle göstermek istiyorlar. Bir durum, bir bakın ne oluyor aslında. Çünkü gerçekten doğaya çok kötü davranıyoruz. Etrafında her şey yok ediyoruz. Yani bu gerçekten sebep insan. Bu kadın o döneme ait değil, o yere ait değil. Onun kıyafeti başka bir dönem ispatlıyor, gösteriyor. Ama aslında içindeki özgürlük ruhu var. O kurallar onu sıkıyor, korse gibi. Aslında kapatıyor ve içindeki farklı insanlığı, farklı kişiliği o göstermek istiyor aslında. Üzerinde o dövmeler işlediğim için yani Freedom adı verdim.
Yani özgürlük isteyen, başka dünyada yaşayan bir kadın. Bazen işte haberler okurum, yani haberleri konuşuyor, ben de açıyorum. Zaten son zamanda ülkemle alakalı kötü durumlar olduğu için ben her zaman haberlerde, hatta bu tarafta bu sanat beni bir tarafta rahatlatıyor. Çünkü yani birazcık kafam farklı şeyler düşünüyor, farklı yani sürekli o haberde o ülkem acıları gerçekten çok zor odaklamak. O yüzden gerçekten bu sanat bir tarafta yardım ediyor bana. Bu art doll sanatına belki kinetik art eklemeye düşünüyorum. Yani gerçekten belki bir hareket ederler. O zaman insanlar korkarlar, yaparlar. Nasıl olur? Yaklaşmazlar. Gerçekten çok fazla gerçekçi olur ama kinetik art mesela çok da hoşuma gidiyor aslında ayrıca da. Mesela bir mekanizması koysak içine nasıl hareket eder? Kanatlar açılır, mesela eller kaldırılır ya da kafa böyle oynar. O da çok ilginç olur bence. Yani belki ileride benim mezunum sayende bilişim teknoloji bölümü okuduğum için belki bir şeyler ekleyebilirim zamanla, tabii ki üzerinde çalışarak ve öğrenerek. İkinci evim gibi, yani Ukrayna birinci evim, Türkiye'de ikinci evim. Burada da çok zaman geçirdim, yaşadım, artık gerçekten öyle kendime hissediyorum. İnsanlar da çok sıcak kalpliler burada. Herkes yardımseven. Ben de o yüzden gerçekten kendime çok iyi hissediyorum, rahat hissediyorum ve bu sanat sayesinde ayrıca da çok iyi hissediyorum.